Moskova'dan herkese merhaba. Yaklaşık 4 saatlik uçuşun ardından İstanbul'dan Moskova'ya ulaştım. Pasaport kontrol işlemlerinden geçtim ama bu defa sadece nedense anlamadım. Bir 10 dakika kadar beklettiler. Geçen sefer hızlı bir şekilde almışlardı. Ama yine bir sorun olmadı. Kontrol ettiler ve geçtim. Burada ardından sim kartımı aldım. Sim kartı 15 euroya, yaklaşık 1500 rubleye aldım. Bütün her şeyle 0.36 ile çarpabilirsiniz. İçinde 50 GB internet var. 2 hafta geçerli ve yine sınırsız sosyal medya var. Bunu bütün Rusya'nın bütün şehirlerinde kullanabiliyorsunuz. Ardından metro ile şehir merkezine geçmeye karar verdim ve otobüs ve metrolarda kullanabileceğim bir kart aldım. Bu da yaklaşık 700 rubleydi. Yine 6-7 euro civarında bir şey oluyordu. Metro ile geçebilirsiniz. Ayrıca şehir merkezine taksi ile geçebilirsiniz. Taksiler yine çok fazla pahalı değil. Ve bunun yanında araç kiralayarak da geçebilirsiniz. Ama ben tek olduğum için ve fazla da bir eşyam olmadığından dolayı metro benim için yeterliydi. Aynı zamanda otobüsle tekrar metroya aktarma yapabiliyorsunuz. Ama metro açık olduğu için ona çok fazla gerek yok. Gideceğim yer şehir merkezinde olduğu için buradaki metro ile direkt aktarma yaparak buradan da kısa bir aktarmayla şehir merkezinde zaten hızlıca ulaşmış olacağım. Bakalım, şu anlık bu kadar çektim. Ayrıca kamerayı ilk defa kullandığım için tam nereye odaklanmam gerektiğini bilmiyorum. O yüzden bazen garip bakabilirim. Size özel olarak böyle bakmıyorum. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere. Evet, şimdi metrodan indim. Diğer metroyla aktarma yapıp merkeze geçiyorum. Kalacağım hostele. Zaten çok fazla uzak değil. Ama yürümeye gerek yok, zaten metro yakın. O yüzden birazdan oraya geçmiş olurum. Merhaba arkadaşlar, Rusya'dan bugün bir müze ve parka geldim. Biraz önce arkamdaki metrodan indim. Yanlışlıkla 2 durak önceden indiğim için tekrar metroya binip tekrar buraya geldim. Bugün birkaç yere gitmeyi düşünüyorum. Burada bir parkın içerisinde. Bunları zaten hepsini videonun sol veya sağ kısmında gittiğim yerlerin isimleri yazacak. Şu an hepsi aklımda değil. Detaylı bilgileri o zaman da eklerim. Şu an yani rüzgar olduğu için biraz yüzüme vuruyor. Onun dışında çok aşırı soğuk değil. Mont giydiğiniz zaman ve zaten çok ince giymezseniz bu soğukluğu aslında fazla hissetmezseniz. Şu an burada bir bahçe alanı olan bir müze vardı. Dediğim gibi şu an bütün detayları aslında aklımda değil. O yüzden bunları daha sonra açıklama kısmına ve aynı zamanda bu videoyu anlattığım kısma eklerim. Tam olarak nereye ekleyeceğimi bilmiyorum. Ama mutlaka bunların hepsine ulaşırsınız. Şimdi buraya geçip ardından burada bir 2 nokta vardı gezeceğim. Burayı gezdikten sonra da tekrar metroyla geldiğim yöne doğru devam edip orada da yine 2 yer var. Orayı da gezip günü bitirmiş olurum. Akşam da belki farklı yerlere gidebilirim. Şu anda burası zaten nehre yakın bir yer. Bayağı büyük bir park aslında. O yüzden de bakalım, bu şekilde ilerleyelim. Devamındaki bilgileri yine eklerim zaten. Şu an yani sadece yüzüm biraz rüzgardan dolayı üşüyor. O da videoyu daha rahat çekmek için bere falan takmak istemedim. Atkıyla yüzünüzü sardığınız zaman da zaten aslında gezmek için çıktığınızda çok fazla üşümezsiniz. Bu şekilde. Türkiye. Türkiye. Синичка, я же тебе говорил, синичек нет. Пока-пока. Пока-пока-пока. Скажи пока. Evet. Стойте. Помаши рукой. Evet, gerçekten çok güzel bir yer. Hoşuma gitti bayağı. Böyle sessiz, sakin. İnsanlar buraya genelde
aileleriyle birlikte geliyor. Hatta torunlarını getirenler de var. Bayağı güzel bir yer aslında. Yani yollar buzlu bazı yerler ama bu ana yolu büyük ihtimalle yürüyüş yapılması için temizlemişler. Çünkü burada hiç buz yoktu. Ya eldiveni de çıkarttım. Biraz ellerim üşüyecek ama videoyu daha rahat çekebilmek için. Çünkü eldiven de ekrana dokunmuyor. Bu yüzden de çıkartmaya karar verdim ben de. Şimdi burada gideceğim 2 yer var zaten. Bunlar birbirine çok uzak değil. Yani saat de aslında çok daha geç değil, erken. Öyle bayağı gezerek gidelim bakalım. Şu saçımızı da biraz düzeltelim. İşte şu, bir de kameraya da biraz alışmaya başladın mı daha güzel olacak ön kameraya. Şişt, pişt. Pişt. Şişt, gel lan buraya. Bir sincap daha. Yemeğim yok ki vereyim lan size. Ben nereden bileyim burada sincap? Şimdi haritalardan gideceğim yeri kontrol ettim ve tekrar gidiyorum. Burada tek yaşadığım zor kısım Rusya'da aslında bu harita konusu. Çünkü haritalar doğru gösteriyor ama bazen de yanlış gösterebiliyor. Bu yüzden de bazen zaman kaybı yaşayabiliyorum. Yani bunu sadece bir sıkıntı olarak söyleyebilirim. Bunun dışında bir sorun yaşamıyorum. Yani Yandex Map'te de aynı hatayı alıyorum. Hani Google Maps evet burada çalışmıyor ama Yandex Map'te de aynı hata var. Ama şimdi baktım buradan dümdüz gidince zaten haritalarda o doğru konumu göstermese de nerede olduğumu bildiğimden dolayı hızlı bir şekilde gidiyorum. Merhaba, bugün sizi Moskova'da yer alan ama adeta bir masal kitabından fırlamış gibi duran bir yere götüreceğim. Tsaristnyo Müze Rezervi. İsmi biraz zor gibi duruyor ama endişelenmeyin. Birazdan bu yerle aranızda sıkı bir bağ kuracağınıza eminim. Öncelikle şunu söylemeliyim, burası sadece bir müze değil, aynı zamanda bir saray kompleksi, dev bir park alanı, göletler, yürüyüş yolları ve konser alanlarıyla dolu devasa bir yaşam alanı. Düşünsenize, hem doğayla iç içesiniz hem de tarihle baş başa. Gerçekten de çok güzel. Ormanın ortasında böyle bir yer. Bayağı süper ve saçlar rüzgardan dolayı sabit dursa çok daha güzel olacak. Bayağı güzel aslında buralar. Yani mimarisi gerçekten çok güzeldi Rusya'nın ve bunu korumuşlar. Tsaristnyo'nun hikayesi 18. yüzyıla kadar uzanıyor. 1775 yılında Rusya'nın en güçlü kadınlarından biri olan Büyük Katerina burayı yazlık sarayı olarak yaptırmak istemiş. Kendime şehirden uzakta güzel bir saray yaptırayım demiş ve buraya göz koymuş. Ama işte hikayenin ilginç kısmı burada başlıyor. Saray yapılıyor ama Katerina sarayı beğenmiyor. Yok, bu böyle olmamış diyor ve mimarı değiştiriyor. Yeni mimar geliyor, yapılar tekrar inşa ediliyor fakat Katerina hiçbir zaman burada yaşamıyor. Yani koskoca saray yıllarca boş kalıyor, insan düşünmeden edemiyor. Bunca emek, onca masraf neden boşa gitti? İşte tarih böyle garip tesadüflerle dolu. Bugün kapalı burası. Ancak dışarıları ziyaret, bu dış alanı ziyaret edebiliyoruz yine de. İç alana giremiyoruz.
Ya başka sefere diyelim, sorun yok. Bence dışını görmek de bayağı güzeldi aslında. Çünkü genelde bu tarz yerlerin içinde çok da farklı şeyler olmuyor. Yani bu bahçesini aslında zaten görüp gezmek istiyordum. Bahçesini de gezdik. Bayağı güzel. Daha tabii büyük diğer alanlara da gireceğim biraz sonra tekrardan. Burada yine yiyecek ve içecek alabiliyorsunuz şu arkamda gördüğünüz yerde. Ya Rusya'da yiyecek ve içecek fiyatları gayet uygun. Herkesin alabileceği düzeyde. Tabii siz daha farklı lüks yerlere giderseniz oradaki ödemeler tabii ki her yerde zaten bu yüksek. Ama normal bir insanın temel ihtiyaçlarını karşılaması için çok fazla bütçe harcamasına gerek yok. Şimdi arka kamera. Tsaristnyon'un mimarisi klasik Rus stiliyle gotik detayları birleştiriyor. Yani bir yandan masal şatosu gibi kuleler, kemerler, tuğlalar, öte yandan Avrupa etkisini de hissediyorsunuz. Aslında bu da dönemin modasıydı. Avrupa'ya açılan bir Rusya'nın Batı'yla rekabet içindeki mimari anlayışı diyebiliriz. Ve ilginç bir bilgi. Yapılar tamamlanmadan yıllarca yarım kalıyor, uzun yıllar boyunca burası adeta hayalet saray gibi kaderine terk ediliyor. Ta ki Sovyetler zamanında restore edilene kadar. Evet, bugün pazartesi günü kapalıymış buranın iç kısımları, ziyaret edilebilecek diğer yerleri. Ama bu bahçe kısmı açık, her gün açık burası. Yine ben detaylarını kontrol ederim, videonun alt kısmına eklerim. Ve videoda da sonrasında seslendirme ekleyeceğim yerlerde yine belirtirim. Buraya gelmek isterseniz bunu aklınızda bulundurun. Şimdi arka kamera. Tsaristnyo sadece tarihi yapılarla dolu değil, aynı zamanda dev bir park, yürüyüş yapmak isteyenler için uzun yollar, koşu parkurları, piknik alanları, gölet etrafında oturup huzur bulabileceğiniz banklar. Özellikle yazın burada olmak gerçekten başka bir dünyada gibi hissettiriyor. Yaz aylarında açık hava konserleri düzenleniyor, bir yandan gökyüzüne bakıp yıldızları izliyorsunuz, diğer yandan klasik müzik eşliğinde çimlere uzanıyorsunuz. Kim istemez ki? Şimdi burayla ilgili yanlış bilinen bazı şeyler var. Mesela pek çok kişi burayı gerçekten Katerina'nın yaşadığı saray sanıyor. Hayır, burası onun yaşamak isteyip de beğenmediği bir saray. Asla içinde kalmadı. Gerçekten çok güzel bir yer. Ben buraların editlemesini yaparken buraya detaylı bütün bilgileri ekleyeceğim. Bayağı güzel bence. Görünüp gelinip gezilebilecek bir yer aslında. Ve bayağı güzel. Ve yine burayla ilgili şunları da söylemek isterim. Gerçekten hoşuma gitti burada. Ya her şeyin tarihini koruyarak, tarihine uygun yapmışlar. Mesela örneğin şu arkadaki köprüyü görüyorsunuz. Yani bunun bazı kısımları mesela hasar almış ama orayı tekrar yaparak bozmamışlar. Veya tamirat, tadilat yaptıkları yerlere aslında uygun bir şekilde yapmışlar. Yani bunlar gerçekten güzel şeyler. Yine arkadaki yerde zaten bayağı güzel. Şimdi ne tarafa doğru gitsem karar veremedim aslında. Şu tarafa doğru biraz daha bu tarafa doğru ilerleyeyim. Çünkü metronun ne tarafta olduğunu unuttum, dürüst olmak gerekirse. Çünkü haritalar benim gerçekten kafamı çok karıştırıyor burada. O yüzden de biraz bu tarafa doğru gideyim, bu tarafı gezmiş olurum. Sonrasında yanlış yönse zaten tekrar gelmiş olurum. Ama bunun dışında bir sorun yaşamazsınız Rusya'da. Ama bu haritalar konusunda özellikle dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten bazen harita sizi hiç olmadığınız bir noktada gösteriyor veya başka bir şekilde farklı bir yere atıyor. Yani buna dikkat ederseniz başka bir sorun yaşamazsınız. Bunun dışında çünkü diğer şeyler çok rahat ve kolay. Onun dışında başka da
aklıma çok da söyleyecek bir şey gelmedi şu an. Ya zaten o yüzden diğer bilgileri ben sonrasında eklemeyi düşünüyorum. Çünkü şu an hem bir yandan gezerken aslında bu anı yaşamak istiyorum. O yüzden çok da fazla kendimi yormak da istemiyorum. Zaten editlemesini yaparken gerçekten yeterince yorulacağım. Aynı zamanda şu an gimbal'ı tutarken de kolumu bayağı ağrıttı. Ya buna nasıl bir çözüm bulabilirim bilmiyorum. Belki daha küçük bir kamera belki daha iyi olabilir. Gimbal gerçekten bir süre sonra çok fazla kolda ağırlık oluşturmaya başlıyor. Bu da bazen dikkat ederseniz çekimde de kötü yansıyor ve bazen de gimbal kendiliğinden dönüyor. Telefon takla filan atıyor. Ara sıra neden böyle oluyor bunu anlamadım. Bunu Türkiye'ye dönünce bir öğrenmem lazım. Doğru yere doğru gidiyormuşum aslında bu taraftan gidince zaten. Ve saçlarım rüzgardan dağıldığı için arkadaşlar sinir oluyorum. Dağınık görmek istemiyorum. O yüzden rüzgar olduğu zaman benim elim bolca saçımla oynuyor. Burası sadece içeri girip tarihi eser baktığınız bir yer değil, aynı zamanda halka açık bir park, dinlenme alanı ve kültür merkezi. Peki Tsaritsnyo neden yapıldı? Amacı neydi? Aslında çok basit. Katerina Moskova'dan uzakta, doğayla iç içe ama gösterişli bir saray yaptırmak istiyordu. Hem dinlenmek hem de misafirlerini ağırlamak için. Ama işler planladığı gibi gitmedi. Belki de onun beğenmediği bu yer bugün binlerce insanın nefes aldığı, keyif aldığı bir yaşam alanına dönüştü. İşte Tsaritsnyo böyle bir yer. Geçmişiyle şaşırtan, doğasıyla büyüleyen, mimarisiyle hayran bırakan ve belki de en güzeli herkesin kendi hikayesini yazabileceği bir alan sunması. Senin de bir gün Moskova'ya yolun düşerse bu eşsiz yeri ziyaret etmeyi unutma. Kim bilir belki de Katerina'nın beğenmediği bu saray senin kalbini fetheder. Hayat veren Pınar Kilisesi, sakin, ruhani ve tarih dolu bir yer. Bugün sizleri Moskova'da sakinliği, maneviyatı ve tarihi bir araya getiren özel bir yere götürüyorum. Hayat veren Pınar Meryem Ana ikonası kilisesi. İsmi uzun ama hikayesi etkileyici. Burası neresi? Neden önemli? Bu kilise Tsaritsnyo bölgesinde, doğanın içinde sessiz, sakin bir köşede yer alıyor. Moskova'nın kalabalığından uzaklaşıp biraz huzur bulmak isteyenler için adeta bir sığınak gibi. Dışarıdan baktığınızda sade ama etkileyici bir mimarisi var. İçeri girdiğinizde ise bambaşka bir dünyaya adım atıyorsunuz. İkonalar, mum ışıkları ve dua eden insanlar. Eğer açıksa bilmiyorum bu manastırın içine girecektim şu anda. Şu an onu kontrol etmem lazım. Ama büyük ihtimalle manastırlar genelde her gün açık olduğu için büyük ihtimalle açıktır diye düşünüyorum ama Kilisenin adı biraz gizemli. Hayat veren Pınar. Bu isim Ortodoks inancına göre Meryem Ana'nın mucizevi bir şekilde su kaynağı ortaya çıkardığına inanılan bir efsaneye dayanıyor. Yani burası sadece mimari bir yapı değil, aynı zamanda güçlü bir ruhani anlam taşıyor. İlk olarak 17. yüzyılda inşa edilmiş ama zaman içinde birçok kez onarımdan geçmiş. Özellikle Sovyet döneminde birçok kilise gibi burası da kapatılmış, hatta farklı amaçlarla kullanılmış. Ancak 1990'lardan sonra tekrar ibadete açılmış ve orijinal ruhunu yeniden kazanmış. Bugün hala aktif olarak kullanılan bir ibadet yeri, ayinler düzenleniyor, insanlar dua ediyor, hatta bazı günler kutsal su alınabiliyor. Herkese açık ve huzurlu. Bu kilise sadece dindarlar için değil, sessiz bir atmosferde biraz kafa dinlemek, tarih kokan bir ortamda vakit geçirmek isteyen herkes buraya gelebilir. Yanlış bilinen birkaç şey. Bazı ziyaretçiler burayı sadece eski bir yapı sanıyor ama aslında burası hala yaşayan aktif bir inanç merkezi. Bir diğer yanlış bilgi ise şu: bazıları burayı sadece turistik bir nokta olarak görüyor, oysa bu kilisenin yerel halk için duygusal ve dini anlamı çok büyük. Hayat veren Pınar Kilisesi, sade görünümünün altında derin anlamlar taşıyan, hem ruhu dinlendiren hem de geçmişe ışık tutan bir yer.
Evet arkadaşlar, şimdi dışarı çıktım. İçeride de dediğim gibi fazla konuşup insanları rahatsız etmek istemedim. Çünkü burada insanlar bir inançlarını gerçekleştiriyor, ibadetlerini yapıyor. O yüzden çok fazla rahatsız etmemek gerekiyor. Ya içi güzeldi yani, zaten genelde kiliselerin ve camilerin, bu tarz ibadet yerlerinin içeriği çok fazla değişmez. Her yerde aynıdır. Sadece bazılarında özel bir mimari kullanıldığı için farklılık gösterebilir. Ama onun dışında genelde birbirine benzer. Sadece bazı yerler daha önemli gözükebilir bazı sebeplerden dolayı. Onun dışında çok fazla bir ekstrem farklılık olmaz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu anda yemeğe geldim. Burada yemek yiyeceğim. Çorba, harç çorbası ve diğer yemeklerden söyledim. Tadını merak ediyorum. Daha önce hiçbir Rus çorbası içmemiştim. Ama şu şekilde. Kokusu güzel geldi. Tadına da birazdan bakacağım ve tabi ayran olmazsa olmazdım. Yani diğer detayları da yemek yedikten sonra eklemesini yaparım. Şu an çorba güzel gözüküyor aslında. Bu şekilde bir restoran. Bakalım. Bu şekilde içinde et ve pirinç gibi bir şey var. Yani kokusu bayağı güzel. Ama bakalım tadı nasıl. Görünüş olarak güzel, servisi de gayet iyiydi. Tekrardan merhaba. Şimdi yemeğimiz de geldi. Yemeğimizi size gösterip bu şekilde patatesli, tavuklu, zebzeli bir yemek. Yani kısa şu da ekmeğimiz tıpkı Türkiye'deki ekmeklere benziyor. Tadı da güzeldi. Yemeğin de kokusu yine güzel. Arkadaşlar merhaba. Biraz önce kaydı sanırsam yapmadı. Yemeği şu arkadaki Chef House'da diye bir yer vardı. Tam şu sol tarafımda kalıyor. Orada yemiştim. Tadı güzeldi yemeklerin. Bir tane çorba içtim. Bir tavuklu, patatesli, bir zebzeli bir tavuk yemeği vardı. Onu yedim. Bir ayran, bir de ekmek söylemiştim. Toplamda 1540 ruble tuttu. Yani 14-15 euro gibi bir şey oluyor bu da. Yani genel olarak yemek güzeldi. Sadece çorbanın içindeki etler biraz pişmemişti ama yine de bu da çok fazla önemli bir şey değildi bence. Yani 10 üzerinden çorbaya ve diğer yemeğe puan vermek gerekirse bence çorba bir 8,5 puan, 9 puan arası hak ediyordu. Hak ediyordu ve yemek de bence gayet güzeldi. Yemeğin yağını özellikle çok sevdim ve yemeğe de 9 puan veririm. Ya, yemek yerken çok fazla video kaydı almayı ve bunları paylaşmayı çok sevmiyorum. Ama yemek ve çorbanın ben fotoğraflarını almıştım. Onları da eklerim. Videosunu da almıştım. Kısa bir videosunda. Şimdi buradan karşıya geçeceğiz. Rusya'da bu çok yaygın bir durum. Genelde karşıya geçmek için alt geçitler var ve alt geçitleri kullanıyor herkes. Üst geçitler çok nadiren, yani yolda karşıdan karşıya, ara yollarda sadece kullanılıyor. Genelde onun dışında her yerde bu tarz alt geçitler kullanılıyor. Ve bu alt geçitler de gerçekten sıcak oluyor genelde. Hatta bazılarında doğalgaz veya klima tarzında bir ısıtıcı da çalışıyor. Bunun dışında buralar karşıya geçmede çok evet, bu nedense kafayı yiyor bugün. Kendi kendine formatını değiştiriyor. Genel olarak bugün de anlamadığım bir şekilde gimbal sürekli kendi kendine yön değiştiriyor garip bir şekilde. Şu an biraz rüzgar var. Umarım sesim anlaşılır bir şekilde geliyordur. Gelmiyorsa zaten bunları ben düzeltirim. Şimdi bir yer vardı. Yine oraya gidecektim.
Buraya yaklaşık 700 metre gösteriyor. Yürüyerek hem gitmiş olurum yürümeyi sevdiğim için, hem de daha güzel oluyor gezerken. Ya bu gimbal gerçekten bugün beni çok sinirlendirmeye başladı. Yani sürekli kapanıyor, kendi kendine boyut değiştiriyor. Umarım bu düzelir ve daha olmaz. Çünkü çok can sıkıcı oluyor. Çekim yaparken tam birden gimbal yön değiştiriyor ve çekimi de mahvediyor. Şimdi ben birazdan haritalardan bakacağım doğru yöne gidiyor muyum diye. Evet, şimdi dediğim doğru kısma doğru gidiyorum. Yine burası da parkın içinde bir yer. Parkın içerisinde bir tapınak, kilise vardı ve aynı zamanda bir yer daha vardı. Oranın ismini unuttum ama bunların bütün detaylarını ben eklemiş olurum. Çünkü Kiril alfabesi olduğu için buradaki her şeyi aklımda tutamıyorum. Bu yüzden de sonradan videonun sol veya sağ köşesinde bir yere eklemiş olurum zaten. Buradan da yine detaylı diğer bilgileri de bırakmış olurum. Bu şekilde gerekli zaten her şeye buradan ulaşabilirsiniz. Şu an hava kararmadan oraya ulaşabilirsem çok iyi olacak. Ya büyük ihtimalle saat 5 gibi hava kararmış olacak. Ben de 5'ten önce gitmeye çalışıyorum. Ve şu an dediğim kısımlardan bir tanesine geldim. Diğeri de zaten 400 metre. Güzel oldu. Açıktır umarım. Açık değilse de dış tarafını yine parkın gezmiş oluruz. Şimdi ben artık arka kameraya geç. Moskova'da masalsı bir yer görmek ister misiniz? O zaman sizi Kolomensko'daki Çar Alexey Mihailovich Sarayı'na götüreyim. Burası neredeyse tamamen ahşaptan yapılmış devasa bir saray ama öyle sıradan bir yapı değil. Adeta tahtaya oyulmuş bir sanat eseri gibi. 17. yüzyılda Çar Alexey için yapılmış bu saray, Rus mimarisinin en güzel örneklerinden biri. Renkli kuleleri, detaylı ahşap işçiliği ve içindeki geleneksel dekorasyonla sizi geçmişe ışınlıyor. Birçok kişi bu sarayı Rus Versiyelisi olarak tanımlar. Neden mi? Çünkü hem şaşalı hem de doğanın içinde. Bugün aslı yıkılmış olsa da 2010 yılında orijinaline sadık kalınarak yeniden inşa edildi. Yani gezerken tarihin yeniden canlandığını hissediyorsunuz. Kapalıymış, şuradaki bilet ofisi kapalı, onu gördüm. Ya burayı da bir dışarıdan görmüş oluruz çünkü gezilebilecek çok nokta var. Bu yüzden de doğal olarak her yere yetişmem, her yere gidebilmem pek mümkün değil. Bu yüzden bazı yerlere gidersem yeterli olur. Sonrasında zaten tekrardan bir daha geliriz. Biz de etrafına bir tur atalım. Nasıl bir yermiş. Ya bugün bu iki detaya dikkat etmemem kötü bir şey oldu aslında biraz da. Çünkü bugün pazartesi günü bunlar kapalıymış. O yüzden de içine girememiş olduk. Ama dediğim gibi yapacak da çok bir şey yok aslında. Tekrar bunun için bir gün daha harcamam buraya gelmek için. Diğer yerleri gezerim. Burada da ya dışarıdan görmüş oldum en azından. İçinde ne olduğunu çok aşırı da merak etmiyorum. Tabii gidebilseydim içine de güzel olurdu. Ama giremediğim için de yapacak bir şey yok. Çünkü yarın diğer noktalara konuşamadım. Bu arada aklıma gelmişken şunu da belirtmek isterim. Buradaki bazı gezilecek noktalar mesela bir ormanın, bir parkın içinde olabiliyor. Yani her yeri öyle çok da gezilecek gibi yerler düşünmeyin. Mesela bir yere gitmek için bazen yarım saat yürümeniz gerekebilir. Ya da yarım saat taksiyle veya metroyla gitmeniz gerekiyor. Bunlar gayet normal olabilecek şeyler aslında. Çok fazla beklentiye girmemek lazım. Sadece bu Rusya için değil, diğer ülkelerde de geçerli olan bir durum. Çünkü orada gezilebilecek bir yer var mesela. Bunu bir ormanın içinde veya bir parkın içinde ya da merkezin biraz dışında bir yerde olabiliyor. Yani bütün her yeri gezilecek diye bir şey yok. Bu noktaları bazen merak edebilirsiniz, gitmek isteyebilirsiniz veya gitmek de istemeyebilirsiniz. Tamamen kişisel değişebilir. Ve yine gezilebilecek
Klasik noktalar var tabii ki, bunlara da gideceğim. Ve ekstradan bazen farklı yerlere de gitmek istiyorum. Rusya'da birçok noktaya taksiyle ulaşabilirsiniz. Çok yaygın bir şekilde kullanılıyor burada taksi. Zaten çok fazla pahalı değil. Gayet herkesin gidebileceği. Ama ben genelde eğer gideceğim yerler çok aşırı uzak değilse veya bir acelem yoksa gittiğim yerlerde taksiyi genelde nadiren kullanıyorum. Belki Rusya'da da havalimanına gitmek için kullanabilirim, bilmiyorum. Eğer metro yoksa. Ve yine burada da şu anda bir park. Vaftizci Yahya Kilisesi. Bugün sizi Moskova'nın biraz dışında, tarihi bir yer olan Diyakova'daki Vaftizci Yahya Kilisesi'ne götürmek istiyorum. Bu kilise sadece dini değil, aynı zamanda mimarisiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Adı biraz uzun ama kiliseye girdiğinizde buranın farklı bir atmosferi olduğunu hemen hissedeceksiniz. Vaftizci Yahya'nın başının kesilmesi kilisesi 16. yüzyıldan kalma bir yapıdır. Kilise, Rus Ortodoks kiliselerinin klasik özelliklerini taşırken aynı zamanda çok özel bir iç tasarıma sahip, zengin iç dekorasyonu, duvarlardaki freskler ve ikonalar bu yeri gerçekten farklı kılıyor. Kilisenin adı Vaftizci Yahya'nın başının kesildiği anı simgeliyor. Evet, bu yer hakkında ise şunu söyleyebilirim. Ya aslında yani normal sıradan her yerde olabilecek bir yer. Ancak burada hoşuma giden şey oldu. Buraya bile değer verip bir ulaşım sağlamışlar. Buraya merdivenler bırakarak ulaşımın daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamak için aslında birçok şey yapmışlar. Bu yüzden de güzel bir çalışma olmuş. Burada önem verip buralara bu şekilde korumaları, temizlemeleri ve burada ulaşım hizmetini sağlamaları aslında güzel. Yoksa bura hani çok fazla ilk defa gördüğüm bir yer değil veya sadece burada olan bir yer değil. Ya dünyanın her noktasında, her şehirde hemen hemen olan bir yer. Küçük bir şurada dere gibi bir şey akıyor. Ve normal, burası da aslında baktığımızda normal bir vadi gibi, küçük bir vadi daha doğrusu. Ama buraya bir önem vermişler, buranın gelişmesi için. Çeşitli birçok çalışma yapmışlar. Yine gimbal kaydı için. Yani demek istediğim aslında burada şu, genel olarak önem verip bir çalışma yapıyorlar ve bunun ilerlemesi için de sürekli buraları kontrol ediyorlar, temizliğini yapıyorlar. Yani normalde baktığımızda çok olağanüstü bir yer değil. Ancak Gezimize Moskova yakınlarında yer alan Kolomenskoye Parkı'nda bulunan Yükseliş Kilisesi ile devam ediyoruz. Burası sadece mimarisiyle değil, tarihiyle de büyüleyici bir yapıdır. 16. yüzyıldan kalma bu kilise, Rusya'nın erken dönem Ortodoks mimarisinin en güzel örneklerinden birini sunuyor. Kilisenin inşası 1532 yılında Rusya'nın büyük hükümdarlarından 4. Vasili'nin oğlu Büyük Ivan'ın doğumunun şerefine yapılmış. Dönemin etkileyici yapılarından biri olarak Rus mimarisinin gotik tarzıyla harmanlanmış bir yapısı var. Kilisenin beyaz tuğlalardan yapılmış zarif kuleleri ve eşsiz tasarımı burayı Moskova'nın en değerli yapılarından biri yapıyor. Kilisenin içi oldukça sade olsa da dış yapısındaki detaylar ve zarafetiyle sizi büyüleyecek. Kilisenin içi oldukça sade olsa da dış yapısındaki detaylar ve zarafetiyle sizi büyüleyecek. Ayrıca bu kilise UNESCO Dünya Mirası listesine de dahil edilmiştir. Bu da ne kadar özel bir yer olduğunu gösteriyor.